Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde gül kurusu pembe normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuk kısmı bu şekilde. Burgulu, çok şık, çok güzel bir patik oldu. Hanımlar, patiğimizin sadece şu burgu ortalarında, şu bölümde, burun kısmında asla yok. Şu bölümlerde ufak bir dikişimiz var. Dikiş alt bölüme ya da arka topuk bölümüne denk gelmediği için ayağı rahatsız etmiyor. Şu kenarlarda kalıyor. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu bölümden başlayacağız hanımlar. 15 ilmek olarak. Öncelikle 15 ilmeğimi atıyorum. Şöyle ipimi aldım. İpimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıp 15 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bir ilmek daha atıyorum. 15. 15 ilmeğimi attım şu kenara. Şöyle bir de düğüm atacağım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın arka yüzdeyiz. Bu aşamada hemen burgulara başlayacağız. Kenardaki 5'er ilmeğimizi şimdi arka yüzde ters öreceğiz burgu olan ilmekleri. Ortadaki 5 ilmeği düz öreceğiz. Şu anda arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, bakın ters örüyorum. 4, 5 ilmek ters ördüm. Şimdi ortadaki 5 ilmeğimi düz öreceğim. 2, 3, 4, 5. Kalan 5 ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Arka yüzde modelin ilk sırasını bu şekilde yaptık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüze baktığımız anda bakın sağda ve solda 5'er ilmek düz. Bu ilmekler burgumuz için ayrılan ilmekler. Ortadaki ters ilmeklerde hanımlar bakın. Bunları ön yüzde ters, arka yüzde düz öreceğiz. Şu orta bölüm oluyor. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bu düz ilmeklerimi yine düz öreceğim. 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Ortadaki 5'imi ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yine şu kenarda 5 ilmeğim var. Bunu da düz olarak örüyorum. İkinci sırayı da ön yüzde bu şekilde yaptık. Arka yüzdeyim. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ilmeğimi ters ördüm. Aradaki 5 ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu 3. sıramızda hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzde 4. sıradayız. Bu sıramızda yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. Buraya 5 ilmek düz örüyorum. Ortaya 5 ilmek ters örüyorum. Yanına yine 5 ilmek düz ördüm. Bu şekilde hanımlar. Geri dönüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters örüyorum. Ortadaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Ve kalan 5 ilmeğimi de ters ördüm. Evet hanımlar. Şimdi bu şekilde patiğimizin bu bölümünü ördük. Şimdi hemen şu bölüme geçeceğiz hanımlar. Bakın buraya. Burgularımızı yapacağız. Sağ kenarda burgumuz sağa doğru olacak. Sol kenarda sola doğru burgumuz olacak. Ve her burguda yaparken artırmalara da başlayacağız. Şu anda ön yüzdeyim hanımlar. Bakın. Burgularımızı yapacağız. Sağ kenardayım. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bakın önde 4 tane ilmeğim var. Sağa doğru burgu yapacağım. Yani şöyle. Burada 4 tane ilmeğim var. Bu ikinci ikili ilmeğimi alıyorum. İlk ikili ilmeğimle yer değiştireceğim. Bu ikinci ikili ilmek ilk ikili ilmeğin önüne gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Ardından bu ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Böylece hanımlar ilk burgumuzu yaptık.
Hemen buraya bakın artırmamı yapıyorum. Her burgu yaptığımızda artırma yapıyoruz. Şuraya bir artırma yaptım. Burgudan sonra ortadaki 5 ilmeğimi ters örüyorum. 3, 4, 5. Hemen bakın sol tarafı da burgu yapacağım ama onun öncesinde artırmamı yapıyorum. Şöyle buraya bir ilmek attım. Burada da sola doğru burgu yapacağız. İlk ikili ilmeğim önden gelecek şekilde, diğer ikili ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle sola doğru burgumuzu yapıyoruz bu şekilde. Sonra şu ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Artırmamızı yaptık hanımlar. Bu defa ortada 7 ilmeğimiz oldu. Bakın 5 ilmek vardı. Ön yüzde ters, arka yüzde düz örüyorduk. Bu ortada şimdi 7 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Her 5 sırada bir burgumuzu yapacağız hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra toplam 4 ilmek daha ters ördüm. Bakın. Kenarda toplam kenar ilmeğiyle birlikte 5 ilmek oldu. Artırdığım ilmeğimi de yine arka yüzde düz örüyorum. Ortada bu defa 7 ilmeğimiz oldu. Burgudan sonraki bu arka yüzde ilk sıramız. Burada da kalan son 5 ilmeğimi yine ters örüyorum. Tekrar ön yüzde burgudan sonra ikinci sıradayız. Kenar ilmeğinden sonra yine kenara toplam 5 ilmek düz örüyorum. Ortadaki 7 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın artırma yapmıyoruz hanımlar. Burgu yaparken artırma yapılacak sadece. Kalan son 5 ilmeğimi yine düz ördüm. Burgudan sonraki bu ikinci sıramızdı. Arka yüzdeyim hanımlar. Burgudan sonraki üçüncü sıramız oluyor. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenara 5 ilmek ters ördüm. Ortaya 7 ilmek düz örüyorum. Kalan son 5 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Geri döndüm. Şimdi hanımlar ön yüzde burgudan sonraki 4. sıradayız. Kenar ilmeğini aldım. 5 ilmek düz örüyorum. Araya 7 ilmek ters örüyorum. Kalan son 5 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde burgudan sonraki 5. ve sonuncu sıramız ön yüzde tekrar ikinci burguyu yapacağız. Kenar ilmeğini aldım. Buraya toplamda kenar ilmeğiyle birlikte 5 ters. Ortadaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Kalan son 5 ilmeğim de ters olarak örülüyor hanımlar. Tekrardan geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Şimdi ikinci burgularımızı yapacağız. Şöyle ki kenar ilmeğini aldım. Ardından burada sağa doğru burgu yapacağım. Bakın ikinci ikili ilmeğimi alıyorum. Alt modelde olduğu gibi. İlk ikili ilmeğimle şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum. Sonra bu ilmekleri de sol şişime aldım. Sırasıyla bunları da düz olarak örüyorum. Yine burgumuzu yaptık. Hemen artırma yapmayı unutmuyorum. Bakın şuraya bir ilmek attım. Ortadaki 7 ilmeğimi ters öreceğim. Bu defa ortada 9 ilmek olacak. Diğer tarafa da artırma yapacağız. Bakın burgu diğer son 5 ilmeğime kadar geldim. Hemen buraya da artırmamı yaptıktan sonra burgumu yapıyorum. Bakın ikinci ikili ilmek önden gelecek şekilde, ilk ikili ilmekte diğer ikinci ikili ilmek arkadan gelecek şekilde, ilk ikili de önden gelecek şekilde şöyle burgumu yaptım. Sola doğru burgu. Sonrasında hanımlar bu ilmeklerimi de sırasıyla düz örüyorum. Kenardaki son bir ilmeğimi de yine düz ördüm. Artırmamızı yaptık hanımlar. 2 ilmek daha arttı ortada. Ortadaki ters ilmek sayımız böylece 9 oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine burgudan sonraki ilk sıramız. Her 5 sırada bir bu şekilde burguları yapacağız. Kenara 5 ilmek ördüm. Ortadaki bakın artırdığım ilmeğim dahil ortadaki ilmekleri düz örüyorum. Bakın 4. düz ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9. Kalan 5 ilmeğimi ters örüyorum. Her burguda bu şekilde artırma yapıyoruz hanımlar. Burgu yaparken artırma yapılıyor. Model bu şekilde. Burgudan sonraki ilk sırayı arka yüzde ördük. Şimdi ön yüzde ikinci sıra. Arka yüzde 3, 4, 5 yapacağız. Her 5 sırada bir burgularımızı yapacağız hanımlar. Her burgu yapılışında da buralara artırma yapmayı unutmayacağız. Hanımlar ben bu patiğimin şu ön bölümüne şu bölüme toplamda 5 tane burgu yaptım. Buraya toplam 5 burgu yaptım. Sayalım bakın 1, 2, 3, 4 ve 5.
Beşinci burgudan sonra yine arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde şu burun kısmına başladım. Burada 5 burgu yapana kadar hanımlar şişimizdeki ilmek sayısı da toplamda 25 olacak. Yani artırmalarla birlikte 25 ilmek olacak. Şimdi hep birlikte buraya toplamda 5 burgu yapalım. Gelelim ardından 5. burguyu yaptıktan sonra şimdi yaptığımız gibi arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örelim. Gelelim hanımlar. Sonrasında birlikte patiğimizin burun kısmını örelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim bu bölüme. Gördüğünüz üzere 5 tane burgu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Her burguyu yaparken de artırmalarımı yaptım. Şişimde 25 ilmeğim var. En son burgumu ön yüzde yaptım. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Yani 25 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonuncuyu da düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğini aldıktan sonra diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters, 2 sıra örmüş olduk. Ön yüzde burun kesimlerine de başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık patiğimizin burun kesimlerini yapacağız hanımlar. Tam olarak şu bölümdeyiz. Bu bölümde hanımlar sağ kenarda sağa doğru kesim, sol kenarda da sola doğru kesim yapacağım. Kenar ilmeğini alıyorum. İkinci ilmeğimi ördükten sonra burada öndeki 2 ilmeği sağa doğru keseceğim. Sağ kesimimi şöyle yapıyorum. Bu ikinci ilmeğimi hemen önündeki ilmeğin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Sağ taraftan kesimimi yaptım. Şimdi sol taraftan kesimi yapacağız. Bunun için de son 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Artık burun kısmında ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü yapacağız. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Sol kenarda da öndeki 2 ilmeği birlikte kestim. Yani sol tarafta sola doğru kesimimi yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek kestik, şişte 23 ilmek kaldı. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde kesim yapmıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri ters olarak örüyoruz. Kesme işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Sağ kenarda ilk 2 ilmeği ördükten sonra sağa doğru kesim yapıyoruz. Bir de son 4 ilmek kalana kadar örüyoruz. Sol kenarda da öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Kalan 2 ilmeği örüyoruz. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim, kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. 2 ilmekten sonra yine öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne bıraktım. İkisini kesiyorum. Şimdi de son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmek var. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Aynı anda ördüm. Sola doğru kesim yaptık böylece. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Kesim böyle yapılıyor hanımlar. Şu anda şişimizde 21 ilmek kaldı. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine kesimlere devam edeceğiz. Biz bu kesme işlemine şişimizde 11 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 11 ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin burun bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, 11 ilmeğim kalana kadar kesimimi yaptım geldim. Şimdi patiğimizin artık tabanına geçeceğiz hanımlar, bu şekilde. Hem ilmeklerimiz artacak hem de bu burun bölümünü şu kenarlara ekleyeceğiz. Öncelikle yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. Ön yüzdeyim, düz örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi hanımlar, bu aşamada hemen şurada bakın kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yeri. İlmeğin 2 kanadına birden girerek buradan bir ilmek çıkarttım. Böylece burada 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim.
Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de bu kenardan bakın hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. İlmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde önce sol sonra da sağ kenardan yapıyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra şişimdeki yine 13 ilmeğimi öreceğim. Hem ilmek sayısı artıyor hem de patiğimizin burun kısmındaki taban üst bölüme ekleniyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Şimdi de 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerin tamamını yine arka yüzde sıra sonuna kadar öreceğim hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hemen bir sonraki kenar ilmek yerine bakın şu arkadan giriyorum. Arkadan şöyle kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Şuraya. Buradan da şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Böylece 15 ilmek oldu. Patiğimizin burun kısmı bu şekilde yapılacak hanımlar. Biz bu işleme kenarlara ekleye gideceğiz. Biz bu işleme şişimizde 25 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 25 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını örelim gelelim. Evet hanımlar 25 ilmeğim olana kadar artırdım geldim patiğimizin burun kısmını bu şekilde oluşturduk. Yine artırmalara devam edeceğiz fakat bu aşamada buralara birleştirme işlemi yapmayacağız. Dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi patik bitince buralara iç taraftan gizli dikişimizi yapacağız. Şimdi ön tarafa birleştirmeyeceğiz hanımlar. Bu aşamada 25 ilmeğimiz var. Tekrar burgulara burada da devam edeceğiz. Kenardaki burgu olan 5 ilmeğimizi bakın kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz ördüm ön yüzde. Şimdi aralardaki ilmeklerimi ters öreceğim. Artık bu aralardaki ilmekler bakın patiğimizin taban bölümünde ön yüzde ters, arka yüzde düz örülecek. Son 5 ilmeğim kalana kadar buralardaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kenarlara 5'er ilmek burgu için bırakıyoruz yine. Tersi ördüm. Bakın son 5 ilmeğim. Bunu düz örüyorum. Burgu yapacağız çünkü buna. Bu sırada artırma yapmadık. 25 ilmeğimizi bu şekilde ördük. Burgunun tabanını oluşturduk. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini örmeden aldım. 2, 3, 4 ve 5 ilmek ters ördük. Aralardaki ilmeklerimi düz örüyorum. Son 5 ilmeğimi yine ters öreceğim. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Bunları ters örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi bu kenarlara da artık burgularımızı yapacağız. Burada hanımlar yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Patiğimizin üst bölümünü yaparken sağ tarafa sağa doğru burgu, sol tarafa da sola doğru burgu yapmıştık. Tabanda tam tersi olacak. Sağ tarafta sola doğru burgu yapacağız hanımlar. Yani şöyle. Öndeki arkadaki iki ilmeği alıyorum. Şöyle öndeki iki ilmeğin bu ilk iki ilmek önden gelecek şekilde, arkadaki iki ilmek arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Sonrasında bu ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Sola doğru burgumuzu yaptık. Bu şekilde. Şimdi burgudan sonra hemen taban artırmasını yapacağız. Bakın artırmamı yapıyorum. Artık burada her sırada ön yüzde artırmayı yapacağız hanımlar. Üst bölümde sadece burgu yaparken artırma yapmıştık. Artık her sırada artırma yapacağız. Ön yüzde artırma yapacağız. Son 5 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Hemen şuraya bakın artırmamı yaptım. Burada da sağa doğru burgumuzu yapacağız hanımlar. Şu ikinci ikili ilmeği alıyorum. Öndeki ikili ilmek arkadan gelecek şekilde, ikinci ikili ilmek önden gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum.
Sonuncu ilmeği de ördüm. 25 ilmek vardı. Burguların hemen sonuna ve önüne artırma yaptık. 27 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Yine her 5 sırada bir burgu yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanındaki 4 ilmeği ters örüyorum. Artırdığım ilmekleri yine düz öreceğim arka yüzde. Son 5 ilmek kalana kadar öreceğim. 27 ilmeğimiz var hanımlar şu anda. Ve burgudan sonra arka yüzde ilk sıramız. Bu şekilde bakın son 5 ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Geri döndüm, yine ön yüzdeyiz. Burgudan sonraki ikinci sıramız oluyor. Kenardaki 5 ilmeğimi düz ördükten sonra bakın her sırada artırma yapacağım. Buraya ilmek atıyorum. Şimdi aradaki ilmeklerimi ters öreceğim. Son 5 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Sol taraftaki burgunun önüne de artırmamızı yapacağız. Bakın son 5 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi de 29 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Burgudan sonraki 3. sıramız oluyor bu. Kenarlardaki 5'er ilmeği arka yüzde ters örüyoruz hanımlar. Artırdığımız ilmekler dahil aradaki ilmekleri düz örüyoruz. Bu şekilde patiğimizin taban bölümünü yapıyoruz. Şimdi de şişimizde 2 ilmek daha artırdık. 29 ilmeğimiz oldu. Bakın burada da yine artırdığımı düz ördüm. Son 5 ilmeğim ters. Burgudan sonraki bu 3. sıramızdı. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Burgudan sonraki 4. sıramızı yapacağım. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeği ile birlikte toplam 5 ilmek düz. Hemen şuraya artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerim ters örülecek. Son 5 ilmeğim kalana kadar ters örüyorum. Bakın son 5 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndük. Arka yüzde burgudan sonraki 5. ve sonuncu sıramız. Kenar ilmeğim ile birlikte 5 ilmek ters ördüm. Aradaki ilmeklerimi düz öreceğim. Son 5 ilmeğimi yine ters öreceğim. Her seferinde hanımlar ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor her artırmada. Artırdığım ilmeği de düz ördüm. Son 5 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Yine burgumuzu yapacağız hanımlar. Sağ kenarda sola doğru burgu yapıyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra öndeki ilk ikili ilmeğim önden gelecek şekilde, şu diğer ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle ilmekleri yer değiştireceğim. Şu iki ilmeğim. Bu ilk iki ilmeğim önden gelecek şekilde bakın. İlmekleri şöyle yer değiştirdim. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci burgu modelinde yaptık. Gördüğünüz gibi ön bölümde olduğu gibi burada da her 5 sırada bir burgumuzu bu şekil yapıyoruz hanımlar. Sola doğru burgu yaptık ilk kenarda. Hemen artırmamı yapacağım. Aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüzde artırmaları yapıyoruz. Bakın son 5 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Burada da hanımlar sağa doğru burgu yapacağız. İkinci ikili ilmek önden gelecek şekilde, ilk ikisi de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim ve ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Sağa doğru burgumuzu da yaptık. Son kenar ilmeğini de yine düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin tabanı böyle ilerleyecek. Biz bu işlemi hanımlar şişimizde 53 ilmek olana kadar devam edeceğiz. 53 ilmeğimiz olacak. Şimdi hep birlikte burada 53 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin tabanını örelim. Yine her 5 sırada bir burgumuzu yapalım. Patiğimizin bu 53 ilmeklik bölümünü hanımlar bitirip gelelim.
Evet hanımlar, 53 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Bu aşamada her 5 sırada bir de burguma devam ettim. Şu ana kadar burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane burgum oldu. Artık 53 ilmekle devam edeceğiz patiğimizin arka bölümüne ve artırma yapmayacağız. Şu anda hanımlar 53 ilmekle bakın 2 sıra örelim birlikte. Burgudan sonra ön yüzde 4. sıramız. Buraya şöyle kenara 5 ilmek örüyorum. Bakın artırma yapmadım. Aradaki ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. 53 ilmek ile aynı modele devam edeceğiz. Patiğimizin arka bölümüne geçiş yaptık şu anda. Aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizin arka tarafındayız. Son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Arka bölüm bu hanımlar, yine şu alt bölümde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Tek fark şu, artık artırma yapmıyoruz. Bu şekilde son 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın gördüğünüz gibi hiç artırma yapmadık. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimden sonra hemen yanındaki 4 ilmeği de ters örüyorum. Aradaki ilmeklerimi düz öreceğim. Burgudan sonraki 5. sıramız ön yüzde yine burgumuzu yapacağız. 5 burgu vardı, 6. burgu olacak. Aynı işleme devam ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Artık dediğim gibi artırma yok. 53 ilmekle örüyoruz bu bölümü. Son 5 ilmeğime geldim. Buradakileri de ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri döndük, ön yüzde artık burgudan sonra 5. burgudan sonraki 5 sırayı tamamladık. Yeniden burgularımızı yapacağız hanımlar. Bu aşamada ben patiğimin şu arka bölümüne, yani şuraya toplamda 9 tane burgu ördüm. Şöyle ki bakın sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeniden sayayım. Aynen şuradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burgu ördüm hanımlar. 9. burgumdan sonra yine 5 sıra ilmeklerimi ördüm. 10. burguda topuğuma geçtim. Şu anda burada 5 tane burgumuz var. Şimdi 6.'yı yapacağız. Şuraya toplamda yine 9 tane burgumuzu yapalım. 9. burgumuz bittikten sonra yine 5 sıra ilmeklerimizi örelim. 10. burguyu yapacağımız sırada gelelim hanımlar. O aşamada birlikte patiğimizin topuğunu yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin şu arka bölümüne toplamda 9 tane burgumu yaptım. 9. burguyu bitirdikten sonra 5 sıra yine ilmeklerimi ördüm. Şimdi normalde 10. burguyu yapacağız ama 10. burguyu yaparken topuk kesimine de geçeceğiz. Bu aşamada topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden şöyle baktığımızda sol tarafa 22 ilmek ayıracağız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Bu ayırdığım yere hanımlar şöyle bir tane ip takacağım. Yeri belli olsun diye. 22 ilmek bekleyecek. Burada şimdi topuk örmeye başlayacağız. Bu aşamada kenardaki burgularımıza da devam edeceğiz. Şu kenar ilmeğini aldıktan sonra yine burada sola doğru burgumu yapacağım. Şu arkadaki ikili ilmeğim arkadan gelecek şekilde, ilk 2 ilmeğim de önden gelecek şekilde yine burgumu yapıyorum. Bu burgu yaptığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın buraya 5 tane ilmeğimizi ördük. Sayarak gideceğim. Yine burada ilmeklerimi ters öreceğim. 5 ilmek örmüştüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüm hanımlar. 22. ilmekte öndeki 2 ilmeği tersten keserek örüyorum. Buraları ters ördüğümüz için 22. ilmekte öndeki 2 ilmeği tersten kestik. Zaten bu sol tarafa da 22 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece
topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine buradaki ilmeklerimi arka yüzde düz örüyorum. Sadece kenarda burgu yaptığım son 5 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Yine bu kenara her 5 sırada bir burgumuzu yapacağız. Bakın son 5 ilmeğim, bunları ters olarak örüyorum. Burgudan sonraki ilk sıramız oldu hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Tekrar 21 ilmek öreceğiz. 22. de kesimi yapacağız. Burgudan sonraki bu ikinci sıramız oluyor. Kenardaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak sayarak öreceğim. Şu 5 ilmeği örmüştük. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüm. 22. de bakın öndeki 2 ilmeği alıp ikisini birlikte tersten kestim. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 7 ilmek kaldı. Yine yapacağımız işlem şu hanımlar. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Yine kenardaki son 5 burgu ilmeğimi ters öreceğim. Ve burgudan sonraki 3. sıramız bu hanımlar. 3. sıramız. Bakın burgu olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Burgudan sonraki 4. sıramız. Kenardaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Sayarak gideceğim. İlmekleri ters örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüm. 22. ilmekte yine öndeki 2 ilmeği tersten kesiyorum. 3. kesimi yaptık. Şurada da hanımlar 6 ilmek kaldı. Biz bu kesme işlemine hanımlar şu işaretleyene kadar, yani şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Dediğim gibi buraya da her 5 sırada bir burgumuzu yapacağız. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar topuğumuzu örelim gelelim. Evet hanımlar, şu işaretleyene kadar patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. Bu şekilde patiğimizin topuğunu yaptık. İlk başta bu sol kenara 22 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 22 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Kesim yapacağız hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, şu ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimler şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. Sonra tığımdaki 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişten de bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerden birer tane ilmek alıyoruz hanımlar ve tığımızdaki ilmeklerin hepsini bu şekilde topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Topuk kesimini böyle yapıyoruz. Şöyle kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, son birer ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. En son şuraya da 2 tane zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizin topuk bölümünü tamamladık. Hemen şu ipimin ucunu arkaya gizleyeceğim. Şöyle ilmek aralarına girerek, düğümleyerek ipimin ucunu güzelce gizliyorum önce. Bu şekilde. Bakın hanımlar. Şöyle çevireyim. Patiğimizin topuğu bu şekilde. Gizli kesim yaptık topuğumuzu. Topuk bölümünü bitirdik. Şimdi üst dikiş bölümü var hanımlar. Bakın patiğimizin şu bölümlerini şöyle dikişimizi yapacağız. Bu tabanı üst bölümlere ekleyeceğiz. Ters taraftan dikişimizi yapacağım. Ben iğneme yine aynı patik ipimden şöyle bir miktar ekledim. Hemen ipimin ucuna şuraya bir düğüm atacağım. Hanımlar, dikişimizi şöyle yapacağız. Tam olarak bakın şu bölümde karşılıklı kenar ilmek yerlerine girerek şöyle. Bakın burada ilmeğin şuradan önce bir ipimi sabitleyeyim şuraya. Evet. Karşılıklı kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek hemen ilk yerimiz şurası. Böyle dikişimizi yapıyoruz hanımlar. Bakın kenar ilmek yerimiz şurada. Şu karşıdaki kenar ilmek yeri de burada. Karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerine girerek şöyle
dikişimizi yapıyoruz. Bu dikiş patiğin üst bölümünde kaldığı için ayağı rahatsız etmiyor. Taban ya da topuk bölümünde olan dikişler gerçekten rahatsız ediyor ama bu şekilde kesinlikle rahatsız edecek bir durumu yok. Böyle karşılıklı kenar ilmek yerlerine girerek dikişimizi yapıyorum. Bu şekilde hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden girerek dikiyorum. Hemen bakın. Kenar ilmek yeri şurada. Bu şekilde hanımlar patiğimizi dikeceğiz. Biz bu dikme işlemini hemen göstereceğim şimdi. Şuraya kadar devam edeceğiz. Bakın. Şu bilek bölümüne kadar şuraya kadar devam edeceğiz. Şuradaki son kenar ilmek yerine kadar. Şimdi dikişimizi hanımlar şu bölüme kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar şurada son kenar ilmek yerine gelene kadar bakın bilek bölümünde dikişimi yaptım. Şuraya bir kere daha şöyle bir gideyim. Sonrasında şu arka yüz ipimin ucunu düğümleyerek burayı keseceğim. Şöyle düğümleyerek hanımlar şöyle ipimi kesiyorum artık. Bu bölümü diktik. Bakın hanımlar iç bölümden gördüğünüz gibi yeri bile belli değil, dümdüz duruyor. Gördüğünüz gibi. Bakın burada ikili burgu görüntüsü oluştu. Aynı işlemi şimdi diğer tarafta yapacağız. Diğer tarafa da yine dikişimizi yapacağız hanımlar. Yine hemen ipimin ucunu düğümleyeceğim. Diğer kenarımızı da şöyle tersten aynı şekilde dikeceğiz. Bakın şu kenarımızı. Öncelikle iğnemi şuraya sabitleyeceğim. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek bakın bir buradan giriyorum. Bir de şöyle karşıdan giriyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın şöyle kenar ilmek yerlerimiz var. Buralara girerek karşılıklı ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Diğer tarafı nasıl yaptıysak hanımlar bu tarafı da aynı şekilde yapacağız. Karşılıklı kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek dikeceğiz. Şu bilek bölümünde son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi bu kenarımızı da yine aynı şekil dikip gelelim. Evet hanımlar bu bölümün dikişini de yaptım. İpimin ucunda şöyle arkaya doğru gizledim. Bakın dikişimizi tamamladık her iki tarafta da gördüğünüz gibi. Şöyle dokununca falan asla dikiş hissi yok. Bir de patiğimizin kenarları şöyle dik düzgün dursun diye tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Hemen kısaca yapılışını da göstereyim. Öncelikle şu pembe ipim ile hanımlar şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Topuğu kestiğimiz yerden itibaren hemen şuradan ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmeğimi sabitledim. Şu şekilde yaptım hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine yine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkarıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarttım ve tığımdaki 3 ilmeği topladım. Bu şekilde hanımlar kenar oyamızı yapıyoruz. Tek sıradan oluşan kenar oyamız. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkarıp sık iğne tekniğiyle kenar oyamızı yapıyoruz bu şekilde. Hanımlar patiğimizin çevresini böyle dolanacağız. Bir püf nokta var. Bu da hani çok sıkı yapmayalım. Biraz esnek olsun. Ayağımız rahat girsin patiğe. Patiğimizin çevresini hanımlar bu şekilde şu ön bölüm dahil şu kenarlarına şu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar kenar oyamı dolandım geldim. İlk başladığım yere kadar yaptım. Şimdi şuraya da son kez bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. İpimi artık kesiyorum. Hemen bu ipimin ucunda gizleyeceğim hanımlar. Sonra patiğimize bir bütün olarak bakalım. Patiğimizin duruşuna bakacağız birlikte. Şöyle. Yine iplerimizin uçlarını hanımlar gizlemeyi unutmayalım. Evet. Bu şekilde patiğimizi tamamladık hanımlar. Görüntü itibariyle hemen düzelteyim şöyle. Patiğimiz bu şekil. Bakın. Görüntümüz şöyle. Yandan duruşu. Şeklimiz bu. Hemen makine yağıma giydireyim. Ayağımızda da görelim. Çok güzel, şık, kolay da bir patikti hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar patiğimiz bakın bu şekilde manken ayaktaki duruşu. Model bu şekilde. Bu bölüm burgulu. Önde de gördüğünüz gibi böyle ikili burgu şekli oluştu kenarlarda. Gayet şık, güzel bir patik oldu. Tabanımız, patiğimizin topuğu. Model bu şekil.
Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.